Antika bir aşk. Antika dediğin zaman bu iş hastalık. Bulaştığı zaman kurtulamazsın. Bir mal almaya başladığın zaman ondan ekmek yersen bu sana getiri olarak da döndüğünde maddi olarak onun heyecanıyla sürekli alıp satmaya başlarsın. O da sana mutluluk verir. Birkaç tane yol var. Birincisi hurdacılar. Dedim başında onlar geliyor, hurdacılar geliyor. Onlar bize tedarik ediyor, malları buluyorlar. Biz de onlardan alabildiğince uygun alıp kâr koyup satmaya çalışıyoruz. İkincisi pazarlar, bit pazarları. Bu işin ana yatağı orası. Onları da takip ettikten sonra bu işte aç kalmamak lazım yani. Çünkü alıp satılan yerler buralar, temin edilen yerler. Şeyden girersek, bu işin başlangıcından annem babam bu işi yapıyordu, emekli öğretmenlerdi. Bir şekilde bir malzeme toplayarak başladılar. Şark köşesi gibi bir şey yaptılar kendilerine. Sonra onu ticarete döktüler. Bu işte el almamın sebebi de tabii ki babamdır. Ondan el alıp kendim bir şeyler yapmaya başladığımda da bana zevk vermeye başladı. Zorlukları dersen malda, bu işte malda kar gördüğün zaman bir malı uygun fiyata alıp bir karını görüp verdiğin zaman o seni tatmin eder. Beklentinin çok olmaması lazım. Ürünü tanıman lazım. Ürünün içeriğini bilmen lazım. Malzemeye temas ederken o da zamanla oluyor. Bir malzemeyi tanımak istiyorsan sıcak temasın olması lazım. Ürünün kondisyonu, ürünün dönemi, ürünün dış görünüşü, görselliği ve zamanın kullanılmış olup da şu an olmayan örnek şu fabrika kapandı. Şu arabalardan üretim yok şu an. Bu fabrikanın oyuncakları şu an para ediyor. Neden? Devamı yok çünkü. Devamlılığı olmadığı için. Şu emayede örnek. Aykırı bir form oluşuyor. Zamanında kullanılmış en aşağı 50 yıllık oluşuyor. Onları tabi zamanla insan algılamaya başlıyor. Dediğim gibi temasa bakıyor. Malzemeye dokunmak ve malzemeyi tanımak. O da dönemin malzemesi. Şu an satılanlar dönem. Antika dediğin şey çok farklı bir şey. Bit pazarı çok önemlidir bu sektörde. Onu da sağlamak için sabahın köründe hurdacılar gider, bit pazarını kurar. Sen de takip edip, atıyorum ben 5'te gidiyorum o saatte. 5'te orada olmam gerekiyor ki kaliteli, iyi malı ilk ben göreyim, ilk ben alayım. Malın iyisini bulmak için erken kalkmak bu işe bir avantaj sağlıyor. İkincisi, bu işin malın iyisini bulduktan sonra ulaşabileceği yere sen ulaştırabiliyorsan o seni tatmin ediyor tabii o anlamda. Yani her ürünü bilme şansın yok. Skalası o kadar geniş ki bugün görmediğimiz ürünlerle karşılaşma ihtimalimiz olabiliyor. Gördüğümüzde bizi şaşırtan ürünler olabiliyor.
Tabii bu ne zaman neyin geleceği belli olmadığı için güzel bir heyecan katıyor bu işte. Bizim antikacı arkadaşların bulduğu ürünleri teşhir etme amaçlı, satma amaçlı buluştuğu bir noktadır. Bu noktada sistem şu şekilde işler. Mezatçı arkadaş bulduğu ürünleri, örnek bu radyoyu sunar. Bunun bir başlangıç peyi vardır. Ya da serbest çıkarırız. Serbest çıkarmakta minimum 5 TL'den başlar. Ya da buna 30 TL bir değer verirsin, 30 üzerinden açılış olur. Tabi bazen pay görür, bazen pay görmez. Bunun garantisi yoktur. Mezatın sonunda ödemeler olur. Bu ödemelerde de alandan ve satandan %10 komisyon alınır. Ama bu işin güzelliği de şudur. Herkes ulaşmak istediği malzemeyi temin eder. Örnek ben radyoyu iyi satamıyorumdur. Başkası değerlendirir. Başkası bu şekilde yerine ulaşır. Mezatın güzelliği bundan kaynaklıdır. Antika bizim için bilinmeyen bir okyanustur. Bu okyanusta neyin çıkacağı belli olmaz. Büyük balık da çıkabilir, küçük balık da çıkabilir. Bizim amacımız olabildiğince büyük balık yakalayıp bunları sizin huzurunuza sunmak. Yani antika severlerle buluşturmak. Bu da bizim en nihai çabamız olacak. Çık bakalım.